Merhabalar. Kaldığımız yerden devam. Bugün karşımızda en son 3-4 yıl önce tanıtılan ama bir süre kayıplarda olan TRK 251 var. Abisi 502'nin kardeşi. Yapıları çok benzer. Hatları da aynı. Bir ufak tefek bazı değişiklikler var. Abisinde mercek yokken bunda mercek koymuşlar. Gaga tasarımı, çamurluk tasarımı, grenaj giyimi aynı görünüyor. Sadece minimize edilmiş hali. Bu ürün şu an için 2024 yılının sonundayız. Neden yeni satışa sunuldu? Bunu da bilmiyorum ama 2025'te bolca geleceği söyleniyor. Sevmediğim bir yanı, özellikleri tam manasıyla doğru bilgi bulamıyorum. Yani yurt dışı sitelerinde, kendi sitesinde, farklı siteler içerisinde net bilgiler göremiyorum. Mesela 24 beygir deniliyor, 25 beygir deniliyor, 20 Newton deniliyor, 21, 22 Newton gibi motor değerlerinden bahsedilmiş. ABS'den bahsedilmemiş çoğu yerde. Yani frenlerin önde 280 mm, arkada 240 mm diskten bahsedilmiş. Ama ABS'sinden bahsedilmemiş. Ekran içerisine baktığımızda ABS ışığını, disklerin üzerine baktığımızda sensör ve okuyucularını görebiliyoruz. Ama bundan bahsedilmemiş. Bazı motorlarda çamurluklara, kimine süspansiyona, kimine frenlere yazılıyorken bunda böyle bir açıklama göremedim. Bu gibi muallaklı bilgileri sevemiyorum. Yani sen bu motoru getiriyorsun, satıyorsun. Ne motoru, hangi özellikte ne satıyorsun? Bunun neden her özelliğini yazmıyorsun? Bu gibi şeyler beni rahatsız ediyor. Bunu söyledikten sonra gelelim motoru incelemeye. Dediğim gibi web sitesi üzerinden yola çıkarak 24,5 beygir, 21 Newton tork, 19 kW gibi değerleri olduğu söyleniyor. Bu motorun 4 zamanlı sıvı soğutmalı. Naked demeyeyim, Enduro da demeyeyim. Enduro'nun karışımı naked oturuş pozisyonunda değişik tarzda mini bir Enduro motosiklet diyebiliriz bunun için. Hoşuma giden özellikleri ön arkanın disk frenlerinin disk mesafesinin çapının da büyük olması ilk gözüme çarpan. İkincisi lastiklerinin metreler olması, çapının 17 olması, süspansiyonun ters maşa kullanılması, geniş bir süspansiyonun olması, radyatörünün büyük olup bir koruyucusunun olması, farlarının mercek olması, çamurluğa ilave olarak gaga tasarım, yine arkasında da teker üstü çamurluk tutucusunun olması. Bunlar ilk göze çarpan güzel yönleri. Egzozunun kolay paslanmayan, krom, hoş duran, yani ne büyük ne küçük, güzel tarzı bir egzozunun olması. Motor bloğunun da yandan bakıldığında yerli yerinde olması. Koltuk mesafesinin de hem sürücü için hem artçı için oturma pozisyonunun ve büyüklüğünün güzel olması. Bunlar ilk göze çarpan şeyler. Çanta demiri arkada hazır. Çok kaliteli görünmese de en azından ürünle beraber hazır geliyor. Bu da sizi bir maliyetten kurtarıyor. Bu da güzel. Diğer taraftan şimdi hoşuma gitmeyenlerden de bahsedeyim. Grenajları biraz şimdi diyeceksin ki abi yanlış yapıyorsun. Yani mal elleyerek, hissedilerek kalitesi anlaşılabilir. Orta halli fiyatına göre bir motor. Bu fiyatlara zaten bu tarzda bir motor yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama fiyatını da hak eder bir yanı var. Şimdi bu motoru kiminde 168 kilo, kiminde 175 kilo gibi değerler yazılmış. Bu da sevmediğim yine tutarsız yanlardan biri. Ben motora oturdum. Motor yani 150-160 kilo hissettiriyor, onu söyleyebilirim. Ama 175 kiloysa şayet o kuru ağırlığıysa bir de buna 16-17 litre yine orada da tutarsızlık var. Kiminde 15, kiminde 16, kiminde 19 litre yakıt deposu verileri yazılmış. Yani evet belki bir sınırı vardır. Orada 16, normal 17, ağzına kadar doldurdun taşıdın, belki 19 olabilir ama sebebini bilmiyorum. Net bir bilgi olmasını isterdim. Bununla beraber yani doldurduğunuzu farz ettik. 200 kiloya gelecek o zaman bu motor. Ama 200 kilo gibi hissetmedim. Yani gerçekten altınızda çok hafif, sizi yormayan tarzda duruyor. Logoları, stickerları çok beğenemedim. Tabii bu kişiseldir, sökülebilir. Onun dışında beğenmediğim yanlardan çok ince, yani çok küçük. Yani ne kadar belirgin olur gece bilmiyorum. Bu sinyalleri biliyorum. Bunlar güzel aydınlatıyor. Sinyallerden yana problem yok. Size şöyle göstereyim. Bunların lümen değeri gayet iyi.
Ama stop onun yanında biraz sönük kalıyor. Fren biraz belirgin. Onu da şöyle göstereyim. Stoplanması görünürlük açısından biraz geride kalıyor gibi geldi bana. Orta, yani arka amortisörün ortaya konumlanması ve şok emicili olması ve bunun ayarlanabiliyor olması güzel. Arkalarda 160 17 lastik var. Şöyle 150 60 17. Önde de 110 70 17 gibi bir metreler lastik var. Fren kaliperleri çift pistonlu, güzel. Özellikle ön taraf biraz büyük. Bu güzel bir şey. Ama şaseye baktığımız zaman şase çok kalın görünmüyor. Yani bu hafifletilmiş. Burada koruma takozu için yerleri bırakılmış hazır. Bu güzel. Aynı şekilde burada da yan çanta demiri takabilmeniz için yine yuvası var. Bu da güzel. Ama motor şase anlamında çok kalın değil. Şimdi onu da neye istinaden açıyorum içini. Burada motorla beraber bir avadanlık veriliyor. Burada motor reyini var. Röleler, sigortalar burada. Arka sinyal soketi burada. Yine bağlantı, sinyal, fren hatları. Burada size koltuğu yine çekip açabilmeniz için kablo var. Yine hava filtresi erişimi, bilgisayar bağlantı soket noktası burada. Hava filtresinin erişimi kolay. Bu da güzel bir şey. Ama buradan şaseye baktığınızda çok kalın bir şase göremiyorum. Çok kalın olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. İnce olması da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Kullanılan malzemenin kalitesiyle alakalı bir durum. Ayaklıklarda kaydırmazın olması güzel. Konumu güzel. Ama yani en ufak yatmada, ufak yatma demeyelim de basit bir kazada çok rahat kırılabilecek. İlk kırılacak malzeme bu alüminyum. Onu söyleyebilirim. Kornanın direkt klakson öne bakıyor, eyvallah, ama korunmasız olması, sürekli yağmuru, rüzgarı yemesi o motorun kornasının çabucak bozulmasına sebep oluyor. Radyatöre bakalım, fan koymuşlar mı? Evet, radyatör aradan bakıldığında bir fan görünüyor. Yine burada da bir takos bağlantı noktası var vidalı. Bu da güzel. 172 milim çalışma aralığı yazılmış. 250 cc'lik bir motorda üstten çift eksantrik su soğutma gayet güzel bir mesafe. Yani bu da 9-10 bin devirlere rahat çıkabileceği anlamına geliyor. Yine sürücü için hem lastikli, çıkardığınız zaman da arazi koşulunda kaydırmaz olması iyi. Sehpa yok motorda. Sadece yan ayaklık. Bir de ön sinyallerini de aydınlatmasına bakalım. Evet, konumu ve aydınlatması fena değil. Şimdi motorun sesini 250 cc olmasına rağmen ben beğendim. Sizlere de bunu dinletmek istiyorum. Şimdi bir debriyaja basarak çalıştıralım. Hatta üzerine bineyim. Dörtümüzü kapatalım. Park halinde ayaklık açınca kapanıyor muyuz? Kapanmadı. Güzel. Bu arada motorda titreşim yok denecek kadar az. Nereden bakalım? Aynasından. Şu an yeni çalışan soğuk bir motor. Burada bir tane USB şarj noktası konulmuş. Sanki şuralarda yağmur almayacak yerde olsa daha iyi olabilirdi. Grenaj kalitesi iyi ufak. Motor sesi fena değil. Yani bu silindir hacminde bu tarzda bir motor için gayet tatmin edici, onu söyleyebilirim. Su pompası, yağ dolum yeri, filtresi. Yani motor, evet, genel manada bu fiyat için burada da bir koruma düşünülmüş.
Egzoz bağlantı yeri kolayca hemen değiştirilebilir durumda. Ne kadar sıcak? Hiç sıcak değil. Yani bu sürede ısınmamış bir egzoz. Ama zaten artçınız ayağını buraya basıyor. Muhtemelen egzozda da işi olmaz. Bir sticker verilmiş yanında jantlara takılabilmesi için. Benelli yazılı. Yani 125'e göre çok iyi. 502'ye göre benzer yanlar olsa da biraz geride kalıyor haliyle. Fiyatına ve tarzından dolayı, silindir hacminden dolayı. Füme camı hoş duruyor. Ayarlı bir ön fren maneti var. Debriyaj manetini de burada ayarlanabilir bırakılmış. Selektör butonu var. Farlarını göstereyim. Bunun sürüş testi diğer videoda olacak. Bayi 3 adet gelmiş, ikisi satıldı. Bu da şimdi birazdan satın almaya gelinecek. Satılmadan önce hemen çekimini yapmak istedim. Malum 2024 sonundayız. Motorların fiyatlarında ciddi düşüşler oldu. Çok satılmaya başladı. Hayırlısı olsun diyelim herkes için, alanlara, satanlara. Özetle TRK 251 2024 yılında tekrar satışa gelen model. 2025'te de devamın geleceği öğrendiğimiz bu tarz bir motor. Yine ekranı, saat, menzil, kilometre, devir saati ve vites durumunuzu, burada boşu analog, burada da dijital olarak hangi viteste olduğunuz, motor arızalanması, hararet durumunu ve selektörü gösterir. Bir ekran kullanılmış. Anahtar bu şekilde katlanabilir bir anahtar var. Direksiyon kilidi de var motorda. Yani 2024'te 251 kötü mü? Fiyatına göre kesinlikle değil. Tarzına, şekline göre de gayet mantıklı alınabilecek motorlar arasında duruyor. Ama üzerindeki lastikler tarzına uygun gibi değil. Daha çok asfalt kullanımına uygun. Araziye ağırlık kullanacak olanlara ne kadar metreler de olsa haliyle bir lastik değişimi gerekecektir. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu da izlediğiniz için size teşekkür ederim.